Yeni ülke ve yeni şehir Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinden herkese selamlar dostlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben geçen gün Sırbistan'dan karayolunu kullanarak Kuzey Makedonya Üsküp'e geldim. Hatta birazcık maceralı bir yolculuk olmuştu. Geçen videonun sonundan da ulaşabilirsiniz yaşadıklarıma. Buraya benim 3. gelişim bu seferle birlikte. Hatta ilk kez sırt çantalı olarak geldiğim ülkede burasıydı. Daha önce başka ülkelere gitmiştim ama böyle video çekme amaçlı ve sırt çantalı bir şekilde ilk gezdiğim yer. O yüzden benim için de anlamı ekstra büyük. Türklerin yine sıklıkla ziyaret ettiği, vizesiz bir şekilde ve sevdiği bir yer Üsküp. Sağ tarafımızda şimdi Vardar Nehri var. Söylediğim gibi 3. gelişim. Buraları epey bir biliyorum, yani hiç yabancılık çekmiyorum. Sanki Türkiye'de bir şehre gelmiş gibiyim. Sol tarafta da hemen Vardar Nehri'nin böyle oturabileceğiniz güzel restoran, kafeler mevcut. Şimdi Taşköprü'nün o kısmına doğru yürüyorum. Büyük İskender'i de orada göreceğiz. İzmir, İstanbul, Ankara'dan buraya direkt uçuşla gelebilirsiniz. Oldukça yakın bir yer zaten. Çok sürmüyor. Galiba 1,5 saat falan sürüyor. Birçok havayolu şirketi de buraya geliyor. Özellikle ben ilk yurt dışı deneyimi için yalnız veya bir arkadaşınız da olabilir, Kuzey Makedonya'yı tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten burada hem yabancılık çekmezsiniz hem de o ilk seferin vermiş olduğu acemiliği atlatabileceğiniz güzel bir ülke burası. Heykeller şehri. Her yerde heykel var. Hatta halk birazcık bu konuda isyan etmiş de zamanında. Halk ekonomik olarak güçlü durumda değilken neden bu heykellere bu kadar para harcıyorsunuz diye bir sistemleri de olmuş. Benim burada en fazla ilgimi, dikkatimi çeken heykel nehrin, yani Vardar Nehri'nin içine dahi heykel yapmışlar. Şurada insanlar balık tutuyorlar. Hemen şurada da bir tane heykel var. Yüzücü var. Atlıyor nehre. İçeride de böyle ayakları gözüküyor. Yani nehrin içinde dahi heykel var. Vardar Nehri rengi birazcık Tuna'yı anımsattı bana. Novi Sad'da görmüştük, Belgrad'da. Yine böyle birazcık çamurumsu bir rengi var buranın da. Şehrin kalbine geldik. Şehrin kalbinden videoya aslında giriş yapmak istedim. Burası Üsküp'ün meydanı. Siz de geldiğinizde mutlaka ama mutlaka buradan bir yerlere gideceksiniz. Yani bu meydana uğramadan gitmeyeceksiniz. Kasım 2022'de gelmiştim ilk, yanılmıyorsam ortalarına doğru. Şu karşıdaki bina inşaat halindeydi. Ondan sonra bir sene sonra geldim. Tekrar inşaat halindeydi ve hala inşaat halinde. Hiçbir gelişme yok, değişmiyor. Karşıda hemen Büyük İskender'in heykelini görüyoruz. Atının üzerinde şehri selamlıyor. Bunun karşısında da burası değil, bir sonrakinde de Büyük İskender'in babasını göreceğiz. Meydan güzel, keyifli bir meydan. Burada bazı aktiviteler de oluyor. Oysa burası buluşma yeri. Mesela geldiniz, kayboldunuz. Nerede buluşalım? Büyük İskender heykelinin altında. Bir yere gideceğiz. Nerede buluşalım? Büyük İskender heykelinin altında. Hemen karşıda kasinoyu görüyoruz. Kuzey Makedonya'da kasinolar serbest. Köpeğe baksanıza ne kadar büyük. Ne kadar iri bir köpekmiş. Şimdi Taşköprü'nün üzerinden biz yukarı doğru çıkalım. Taşköprüyü Mimar Sinan'ın yaptığına dair rivayetler var. Buranın aslında bir köprünün bence buradaki anlamı çok büyük. Bu köprüden şimdi benim geçtiğim tarafa doğru geçince tamamen Osmanlı kültürünü, Türk ezgilerini göreceğiz. Ama eğer köprünün bu tarafından bu tarafına doğru gitseydik, ki ben sizin için o taraflara da gideceğim, bambaşka bir kültürle karşılaşacağız. Genelde dostlar, turla gelenlere dikkat ediyorum. Hep eski çarşının o tarafları gösteriyorlar. Ondan sonra tur bitti, hadi geri dönüyoruz. Halbuki şehrin bu arka tarafı da gerçekten keşfedilmeye değer güzel yerler var. Ben sizin için bu vlogda oralara da gideceğim. Oraları da size göstereceğim. Üsküp'te de çok fazla dilenci var. Bunu Saraybosna'da da görmüştük. Genel anlamıyla güvenli bir şehir. Ben burada gece gündüz çok vakit geçirdim. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım. Ama dilenciler çok fazla yanınıza geliyor. Maalesef burada da o durum söz konusu. Şöyle nehre bakalım mı bir daha? Güzel. Ben karayolunu tercih ettiğim için bu sefer havalimanından buraya otobüsle gelmedim. Önceki gelişlerimde havalimanından gelmiştim. Havalimanından da şehir merkezine ulaşmak oldukça kolay. Taksi tercih edebilirsiniz. Yine önünden otobüsle kalkıyor ama maalesef tren yolu ya da metro, o tarz bir durum söz konusu değil dostlar. En güzeli otobüsle gelmek. Hemen zaten çok ufak bir havalimanı. Çıkınca mutlaka otobüsü bulursunuz siz de. Yani bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum o konuda. Hint ezgilerini duyuyoruz. Burada bir tane ufaklık var. Hintçe müzikler çalıyor şu anda burada. Bir yandan da darbukaya vuruyor. Sol tarafta dostlar güzel bir etkinlik alanı oluşturulmuş. Gençleri görüyorum böyle ellerinde gitarlarla. Anladığım kadarıyla şimdi birazdan burada güzel bir müzik performansı sergilenecek. Boşuna heykeller şehri demiyoruz. Heykeller her yerde. Büyük İskender'in babası, söylediğim gibi. Karşı tarafı selamlıyor. Artık yavaş yavaş Türk çarşısına doğru girdik sayılır. Bundan sonra gerçekten hiç yabancılık hissetmeyeceğimiz bir nokta burası.
Fakat şunu da söylemek istiyorum. Buraya Türk çarşısı diyoruz. Fakat sadece Türkler gelmiyor. Makedonlar da burayı çok fazla tercih ediyor. Özellikle şehrin diğer kısımları biraz daha böyle sessiz sakinken burası her zaman hareketli. Ve burada dostlar üniversite de var yakınlarda ve böyle farklı dil okulları, eğitim alınabilen yerler de var. O yüzden gençler de sık sık bu tarafı geliyor. Zaten kalabalığı fark etmişsinizdir. Direkt böyle bir kalabalık arttı hemen. Burada Türkçe konuşarak gezebilirsiniz. Birçok esnaf Türkçe biliyor. Zaten birçok da Türk yaşıyor burada. Yine Makedonlar da, özellikle buradaki Makedonlar Türkçe biliyorlar. En azından temel şeyleri çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Şimdi girmeye başladık artık iyiden iyiye çarşının içine. Bu çarşıda en meşhur iki tane köfteci var. Bir tanesi Destan, bir tanesi Kozmos. Konuyu nereye getireceğimi anlamışsınızdır. Tabii ki de açım dostlar. Güzel bir köfte yemek istiyorum. Ondan sonra da üzerine güzel böyle bir triliçe çay yapmak istiyorum. Çünkü Sırbistan'da hiç Türk çayı bulamamıştım. Ben bu arada bu seyahate Saraybosna'dan başladım. Saraybosna, Mostar. Onun ardından Sırbistan'a geldim. Oradan da Kuzey Makedonya'ya indim ve yukarı doğru da devam edeceğim. Bana ücretsiz bir şekilde destek verebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bu videoya yorum atabilir ve beğenebilirsiniz dostlar. Gerçekten mutlu olurum. Bir like'ınızı istiyorum diyeyim ve çarşının içine doğru iyiden iyi artık dalayım. Para bozdurma konusu. Buralarda her yer neredeyse para bozduruyor. Zaten birazdan da görürüz exchange ofislerini. Hemen galiba şu bakkal da bozuyordu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Engin çiğ köfte. Yine buranın meşhur buluşma alanlarından bir tanesi. Buradan böyle yukarı çıkıp sağa dönerseniz güzel kafeler var. Hatta sizinle beraber hadi oradan gidelim. Bu taraftan gitmeyelim. Size bu kafeleri de göstereyim. Bakın Türkçe ezgiler çalıyor şu anda arkada. Güzel bir şarkı. Ümit Besen'in galiba şarkısı çalıyor. Mavi Geceler. Zlatan Dap sanırım şurasıydı. Burası da güzel bir bar. Geceleri özellikle burası çok kalabalık oluyor. Gerek yerliler gerek turistler bu barı tercih ediyor. Belki siz de bu barı tercih edebilirsiniz. Buradaki kafeler aynı bizim Türkiye gibi ya. Çok benzetiyorum ben Türkiye'ye. Sanki Alsancak'ın bir ara sokağında dolaşıyor gibi veya İstanbul'da Karaköy olabilir. O taraflardaki gibi böyle kafeler, restoranlar, barlar. Sağ taraftan biz artık çıkalım. Bakın barları göstereyim size. Akşam özellikle 3-4 günlüğüne gelirseniz mesela geceleri buraları tercih edebilirsiniz. Gerek kafe gerek bar. Güzel. Bakın Türkos restoran. Burada her yerde böyle Türk restoranlarını zaten görebiliyoruz. Şimdi Balkan kebabı yemeye gideceğiz. Kebap diyorlar genelde. Birazcık aslında cevapiye benziyor ama bence cevapiden daha farklı. Ben buradaki köfteyi cevapiden biraz daha fazla beğeniyorum. En azından böyle yanında bir soğanı geliyor, bazen domatesi geliyor, biberi geliyor. Bir de bence tuz oranı buranın daha iyi. Özellikle Saraybosna taraflarında tuz çok fazlaydı. Neco dostlar, burada triliçe yiyeceğiz. Size buranın triliçesini göstermek istiyorum. Meşhurdur, yer bulmak zordur. Yer bulursanız hemen böyle oturabilirsiniz. Yemek için bu taraf tercih edilebilir. Şimdi bizim videonun ilerleyen kısımlarında gideceğimiz diğer tarafta benim kahve içmek için daha çok hoşuma gidiyor. Ama bence yemek burada daha güzel. Bu tarafta genelde böyle Avrupa'dan alışık olduğumuz şeyler var. İşte pizzasıdır, sandviçidir. Bir tane de restoran vardı. Restoran Merak diye bir yer. Önceki videolarımda gitmiştim. Belki bakabilirsiniz. O restoran oldukça güzeldi. Bu sefer gider miyim bilmiyorum. Eğer gidersem ilerideki vloglarda mutlaka yer veririm zaten. Ama şimdi günü şöyle güzel bir köfteyle açmak istiyorum. Tabii ben buraya çok geldim ama şu anda tam birazcık karıştı ne tarafta olduğuma dair. Yolun sonunda Kozmos köfte. Destan da var söylediğim gibi meşhur. Artık belki ikisini de denersiniz. Şimdi bu tarafa doğru devam edelim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi buradaki dükkanları görüyorsunuz. Genelde böyle işte gelinlik olabilir mesela. Kuyumcuları görüyorum. Yani normal aslında iş burada devam ediyor ve bunlar dostlar aynı Kemeraltı gibi, kapalı çarşı gibi erken saatte kapatıyorlar. Yani burada hayat o gösterdiğim birkaç kafe ve bar dışında, o da köprüye yakın zaten, taş köprüye, böyle 9 gibi 8.30 gibi bitmeye başlıyor. Hatta bizim bu Destan ve Kozmos köfte de saat 9 gibi kapatıyorlar. O yüzden buraya erken saatte gelmekte yarar var. Onu da belirtmek istiyorum. En geç böyle yemek işlerini 6-7 gibi hallederseniz, öteki türlü çünkü mesela 10 gibi falan gelirseniz büyük ihtimalle hem burası çok tenha olacaktır hem de köfteciler kapanacaktır. 2 sene önceki dinarla, yani TL karşılığıyla şu andakinin arasında, dün merak ettim baktım, eski videomu açtım. Neredeyse 2 katı, belki daha fazla bile olabilir. Zaten dinar konusuna da birazdan değineceğim size. Makedon dinarı. Dinar diyorlar, denar diyorlar, bu konu hakkında da bazı çatışmalar var. Ben dinar demeye devam edeyim.
Ya şu anda burası ucuz mu değil mi aslında bunu da birazcık deneyimlemiş olacağız. Ama 2 yıl oranla gerçekten çok artmış fiyatlar. Maalesef her geçen günde artmaya devam ediyor. Benim meşhur Kozmos'a geldik. Şöyle dışarıdan size göstereyim önce. Oldukça kalabalık, acaba yer var mı? Burada şöyle bakın fasulyeler yapılıyor. Ustamız köfteleri atmış boldan boldan. Şöyle. Buranın fasulyesi de çok güzel. Ama ben köfte deneyeceğim. Galiba şuradan sıraya mı girmem gerekiyor? Dolu diye tahmin ediyorum. Köpek kaçıyor. Girelim bakalım, bekleyelim. Sıra bekleyeceğiz. Şimdi ben geldim Kozmos köfteye. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Zar zor kendime bir yer bulabildim. Daha önceleri bu kadar kalabalık olmuyordu. Bugün hafta sonu. Belki de onun bir etkisi olabilir. Hazır dedim yer bulmuşken açımda fasulye, bir tane salata, köfte, bir tane de içecek söyledim. Aslında böylece size burada yiyebileceğiniz her şeyi de göstermiş olacağım. Beraber böyle denemiş de olacağız. Valla kalabalıktı dostlar ama daha önce bu kadarına denk gelmemiştim. Gelsin yemekler, size şöyle bir güzelce göstereyim. Hemen köfteleri göstermekle başlayayım. Köfte 10 tane geliyor. Şöyle kebap diyorum. Hafif böyle köfteden daha uzun. Bakın fark etmişsinizdir. Kebap gibi böyle sunuluyor. Böyle sade bir şekilde geliyor. Şurada şöyle bir şopska salatamız var. Meşhur. Sırbistan'da da vardı. Her yerde var. Şurada şöyle bir kuru fasulyemiz var. O da gayet güzel gözüküyor. Yanında da pidesiyle beraber geliyor. Önce hemen bir fasulye ile başlayalım. Fasulyenin bakalım. Güveçte geldi fasulye. Lezzetli, güzel. Bizim yediklerimizden, Türkiye'de yaptıklarımızdan biraz daha farklı. Fakat fasulye güzel pişmiş yani. Bayağı pişmiş. Biraz hatta dağılabiliyor. Eğer diri seviyorsanız belki çok hoşunuza gitmeyebilir ama benim lezzeti çok hoşuma gitti. Sıcacık bir şekilde servisi gelmiş. Şöyle hemen bir tane de köftenin tadına bakalım. Valla aç geldiğim iyi oldu ya. Burada güzel böyle hepsinin tadına vara yavaş yavaş ben bunları şimdi yerim. Köftemiz de şöyle gözüküyor. Şöyle ben genelde pidenin arasına koyuyorum. Söylediğim gibi buradaki tuz oranı iyi. Tuz fazla basmıyor yani. Köfte de çok lezzetli. Valla ben açık konuşmak gerekirse Sırbistan'da bir cevapi yemiştim. Onun da videosunu eklemiştim size. 2 video öncesi olabilir. Oradaki cevapi ve buradaki Balkan köftesi benim için böyle. Ama genel olarak yediğim cevapilerle bu köfteyi karşılaştırırsam kesinlikle bu köfte kazanır. Onu size söyleyeyim. Ve sopska salatamız. O da şöyle gözüküyor. Şöyle bir onun da tadına bakayım hemen. Domates, hıyar, üzerine de peynir geliyor aslında. Bu da güzel, lezzetli bir tadı var. Valla dostlar, Kozmos güzel, keyifli. Yolunuz düşerse eğer buralara böyle bir şeyler de yiyeyim derseniz mutlaka ben buraya gelmenizi tavsiye ederim size. Ben şöyle fasulyenin tadını çıkartayım. Bunları bir yavaş yavaş yiyeyim, devam edelim videoya. Kozmos'dan çıktım ama ben de bittim dostlar. Hatta şöyle söyleyeyim, 3 tane köfteyi artık bırakmak zorunda kaldım. Porsiyonlar çok büyük çünkü. Ben köfte, fasulye, salata, bir de yanına içecek söyledim. Hepsini bitirmemin gerçekten mümkünatı yokmuş, onu anladım. Birazcık galiba açgözlülük yaptım. Gerçi videoda göstermiş oldum, iyi oldu. Ben toplam o masa için 700 Makedonya dinarı ödedim. O da şu andaki kurla beraber 425 lira gibi bir şey yapıyor. Bence fiyat olarak çok uygun ve gerçekten bana çok geldi. Siz geldiğinizde ya sadece fasulye salata yapın ya da köfte salata da yapabilirsiniz. İnanılmaz tokum ama gezmeye devam edelim. Bunu ne paklar? Tabii ki de güzel bir çay. Yanına da bir triliçe. Allah'tan triliçe hafif. Hani ağır bir şey denemem gerekseydi o zaman problem yaşayabilirdim. Çarşı da bugün oldukça kalabalık, güzel, keyifli. Özlemişim ama burayı. Buranın da havası bence farklı. Güzel ya, özlemişim Üsküp'ü. Üsküp'ün hissiyatını seviyorum. Bir de benim dedem Üsküp doğumlu. Yani biz göçmeniz, Balkan göçmeni, Kuzey Makedonya'da. Kendi memleketim de sayılır burası. O sebeple ayrıca burayı bir seviyorum. Burayı kötüleme gibi benden dostlar bu videonun içinde bir şey beklemeyin. İnsan kendi memleketini çünkü ne olursa olsun kötülemez. Zaten kötülenecek de bir yanı yok. Şimdi Sırbistan, Belgrad'la burası arasında dağlar kadar fark var. Oranın şehir yapısı, atmosferi bambaşkayken buranınki bambaşka. Burayı birazcık nereye benzetebiliriz? Saraybosna'ya belki birazcık andırıyor. Başçarşı'nın olduğu o kısım. Ama ikisi arasında bir tercih yapmam gerekirse ben Başçarşı'yı biraz daha sevimli buluyorum. Çünkü oradaki her şey aslında biraz daha turistlere yönelik. Ya mesela burada gezerken sürekli kuyumcu görüyorum, gelinlikçi görüyorum.
Hep o tarz şeyler var. Hatta bu cadde full kuyumcu neredeyse. Ama baş çarşıda gezerken mesela böyle bir sürü farklı kafeterya, daha böyle turistlere yönelik yerler. Yeme içme kısmı da bence oranın biraz daha fazla seçenek var. Özellikle bir sürü börekçisi var. Benim bulduğum o videoları izlediyseniz Saraybosna'da farklı böyle işte çorbacım vardı. Onun dışında klepecim vardı. Burada birazcık o konuda maalesef kısıtlı kalıyoruz. Hep ya köfteye yöneliyoruz işte Destan veya Kozmoz'a. Tatlıyla çayımızı da bu kısımda yapalım. Ondan sonra da birazcık Vardar Nehri'nin öteki kıyısına geçelim. Benim Kuzey Makedonya Üsküp'te en beğendiğim kısım o kısım. Orada böyle çok huzur buluyorum, öyle söyleyebilirim. Bazı yollar vardır ya böyle, sizin de mutlaka vardır. Yürürken huzur bulduğunuz, mutlu olduğunuz. Benim için o stadyuma giden yol, stadyumun hemen arka tarafı, oradaki o büyük yeşillik park kısmı bana çok huzur veriyor. Burası da bu arada bakın oldukça dolu. Ben daha önce hiç burada denemedim. Bayağı dolu gözüküyor. İnşallah yer vardır bizim Triliçeci'de. Bakalım dönelim şu taraftan. Bir çay, bir triliçe. Bu taraf dolu, şurası müsait. Şöyle geçelim. Bakın arkamızda triliçelerde. Şurada. Burada kazandibi de var. Şöyle bir içeriye bakalım, yine farklı tatlılar da var burada. Bakın. Havuç dilim baklava. Güzel. Bugün şehirde acayip bir kalabalık var. Sebebini bilmiyorum. Ben geldiğimde bu kadar kalabalık olmuyordu normalde. Burası da full aynı Kozmoz gibi. Şöyle size ama göstereyim. Muradıma erdim. Bir triliçem hemen şurada şöyle gözüküyor. Yanında da bir Türk çayı söyledim. Burası da hemen girişte Neco'nun yeri diye zaten mutlaka görürsünüz. Karşı tarafında da böyle güzel bir çayhane var. Çay zaten oradan geliyor. Şöyle şu yolun tam karşısı, dümdüz devam edersem Vardar Köprüsü'ne çıkacak. Demişken genelde de burası tercih edilen bir yer böyle triliçe çay için. Ben de triliçemle çayı şöyle güzelce bir keyfini çıkartayım. Makedon dinarından bahsedeyim size. Şu an elimde tuttuğum 100 Makedon dinarı. Şu anda güncel kurla beraber bu 61 lira gibi bir şey yapıyor. Az önce bir tane triliçe yedim, yanına da bir tane Türk çayı söyledim. Toplamda 130 Makedon dinarı ödedim. O da 80 Türk lirası gibi bir şey yapıyor. Aslında buradan da alım gücünü ve dışarıdaki fiyatları birazcık anlayabiliyoruz. Pahalı bir ülke değil bence. Yani şu anda düşünüyorum, mesela çayla triliçeyi Türkiye'de yeseydim herhalde daha fazla para verirdim. Bu da Destan köfte. Yine Kozmoz'u tercih etmezseniz Destan da buranın böyle en meşhur yerlerinden bir tanesi. Bence ikisi birbirine çok benziyor lezzet olarak. Hani öyle aralarında çok büyük bir fark yok. Sim kart konusu var. Ben buraları zaten bildiğim için ve çok da uzun süre kalmayacağım için sim kart almadım ama burada A1 binaları var. Mutlaka siz de böyle görürsünüz şehirde biraz gezince. Oralardan çok uygun fiyata sim kartı alabiliyorsunuz. Haftalık, aylık, artık o şekilde tercih edebilirsiniz dostlar. E-sim alabilirsiniz tekrardan. iRolli kullanabilirsiniz. Birkaç tane daha farklı marka var. Genelde o şekilde halloluyor. Sim kart olayı da çok problem değil. Zaten Wi-Fi da çoğu yerde bulunuyor. Yavaş yavaş artık bu çarşıdan çıkalım. Köprümüzü şöyle bir geçelim tekrardan. Bakalım, hafif de akşamüstü olmaya başladı. Şimdi daha da keyiflidir o taraflar. Bir de size Kuzey Makedonya Üsküp'ün diğer tarafını göstermek istiyorum. Üsküp'ü gezmek için kaç gün yeter? Güzel bir soru. Ve benim gerçekten en zorlandığım sorulardan bir tanesi bu. Her şehir için geçerli. Kaç gün yeter? Hızlandırılmış bir şekilde gezerseniz bir gün dahi yeter. Eğer biraz daha ben böyle sindire sindire gezeyim istiyorsanız bence 3 gün, 4 gün ayırmanız güzel olacaktır. Çünkü hemen arkada bakın kale de var. Kaleye yine çıkabilirsiniz. Onun dışında bu sefer kafamı bu tarafa çeviriyorum. Hemen şu yukarıda Milenyum Hacı var. Büyük bir haç var. Bunda o birazcık böyle Müslümanlara karşı bir üstünlük göstergesi amacıyla şehrin böyle en tepesine konumlandırılmış. Oraya teleferikle de çıkabilirsiniz. Hani bu tarz aktiviteleri yaparsanız ve tabii bir de Matka Kanyonu var. Matka Kanyonu'na da gitmek isterseniz 3 gün 4 gün yeterli olacaktır. Hatta bakın şurada Matka Kanyonu var. Bir tur var. Turla gitmenize hiç gerek yok. Otobüs istasyonundan ki şehire oldukça yakın yürüyerek Vardar Nehri'ni böyle yanınıza alırsanız, bu köprüden geçtikten sonra sol tarafa doğru yürürseniz ne kadar 1,5 kilometre sonra sağ tarafa dönünce otobüs istasyonuna geleceksiniz. Hem oradan Tiran'a gidebilirsiniz buradan. Onun dışında Saraybosna var mı bilmiyorum ama İstanbul'a dahi otobüs olduğunu biliyorum. Hem farklı ülkelerin başkentlerine geçebilirsiniz. Yine Kosova'ya da gidebilirsiniz, Prizren'e. Veya Matka Kanyonu'na gitmek için de oradan otobüsleri değerlendirebilirsiniz. Az önce geçerken burada bir etkinlik vardı. Başlamış. Gençler şu an sahnede.
Büyük İskender heykelinin arka tarafından şehrin diğer bölümlerine doğru yürüyüşe başlıyorum artık. Bir de Kuzey Makedonya'nın bilmediğimiz yönünü beraber görelim istiyorum çünkü. Yine burada böyle güzel müzikler yapılıyor. Birazcık kulak kabartalım. Güzel ya, harika gözüküyor. Güzel bir şehir. Ne olursa olsun ben seviyorum Kuzey Makedonya'yı. Buraya gelince nereden alışveriş yaparsınız? Size o mağazayı da göstermek istiyorum. Benim çok kullandığım Tinex diye hatırlıyorum ismini. Zaten şimdi karşı tarafta karşımıza mutlaka çıkar. Dostlar şimdi babamla konuşuyoruz. O da İtalya'ya doğru bir yolculuk yapıyor. Onun da videoları kanalda olacak. Gemiyle gidiyor. Gemidesin galiba. Ha, gemideyim. Bak göstereyim mi? Göster bakalım. Bak şurada başka birisi kalıyor. Ya mitilini sermiş yere. Şuraya da ben sereceğim şimdi. Malzemeleri hazır. Kamp malzemeleri. Ne kadar sürüyor? Kaç saat sürüyor? Valla 15-16 saat sürüyor. 15-16 saat. Yunanistan'dan İtalya'ya 15-16 saat. Ama şeyden Patras'tan Bari'ye. Ha, Patras'tan Yani Bari'ye. akşam 5.30'da, akşam 5.30'da binip sabah 8 gibi ineceğiz. İyi bakalım. Hadi iyi yolculuklar. Senin videoların da zaten kanalda olacak. Evet. İyi. Haydi o zaman görüşürüz. Hadi görüşmek üzere. Babam da şu anda İtalya'ya doğru gidiyor. Onun da videoları kanalda olacak. Eğer böyle bir Avrupa turu düşünüyorsanız gemiyle falan gidiyor. Farklı bir maceranın içinde o da. Kanalda o da olacak. Aklınızda olsun diyelim. Şimdi karşıya doğru geçeceğim. Burada ışıkları bekliyoruz. Burada İngiltere'den alışık olduğumuz böyle çift katlı otobüsleri de görüyoruz. Şehre farklı bir hava katıyor. İlginç bir ambiyans katıyor. Pekara her yerde bizim börekçiler. Burada da Pekopa diye yazılıyormuş. Bosna'da, Sırbistan'da da burada da genelde benzer. Kuzey Makedonya bayrağının da farklı bir hikayesi var. Yugoslavya Devleti içinde yer alırken Panslavizm renkleri olan mavi, kırmızı ve beyaz renklerden oluşan bir bayrak kullanmayan tek ülke Kuzey Makedonya'ymış dostlar. Zaten şu anda hemen tepemde bir Kuzey Makedonya bayrağını görüyoruz. Kuzey Makedonya o yıllarda kırmızı zemin üzerine altın çerçeveli kızıl yıldızlı bir bayrak kullanmış. Bağımsızlık sonrası bayrağın kırmızı zeminini korumuşlar. Altın yıldız yerine güneş kullanmışlar. Bayrakta kullanılan mitolojik güneş figürü Büyük İskender'in babası Makedonyalı Filip'in mezar taşından alınmış. Fakat tabii ki de Yunanistan bu mitolojik güneş figürünün kendisine ait olduğunu ileri sürmüş. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bu figürü değiştirmesini istemiş. Kuzey Makedonya'da dostlar bu istek karşısında artık bir süre sonra dayanamamış. Kullandıkları bayrak da bakın şöyle gözüküyor. Kırmızı bir zemin ve bir güneş var. Yunanistan yine burada da yapmış yapacağını. Baskıyı kurmuş. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti de mecburen değiştirmek zorunda kalmış. Şehrin benim favori olan bölgeme doğru yürüyüşüme başladım. Çok uzun sürmeyecek. Benim tahminim bir 10 dakikalık yürüyüş olacak. Genel olarak nerelerde kalabilirsiniz? Bence Taşköprü civarında konaklayabilirsiniz veya şehrin biraz daha böyle çok hafif sağ ve soluna da açılabilirsiniz aynı zamanda. Ben dün bir otelde kaldım. Çok memnun kalmadım. Çok sevdiğim bir otel değil. Daha önce de kaldım gerçi. İnatla gidiyorum ama çok sevmiyorum. Şimdi bir tane hostele geçtim. Central Skopje Hostel diye bir yerde. Gayet güzel böyle keyifli bir hostel. Bir daireyi odaya çevirmişler. Hatta kıyafetlerimi de yıkamaya verdim. O yüzden ekstra mutluyum bugün. Onları da alacağım dönünce. Onun dışında dostlar ben Başçarşı'da ilk internete yazdığınızda karşınıza Hotel Premium diye bir tane otel çıkacak büyük ihtimalle. Orada da konakladım ben 2 defa. Orası da normal böyle bizim bildiğimiz büyük bir otel aslında. Güzel. Başçarşı'nın hemen içinde çarşı diyorum. Hala aklım Bosna Hersek'te. Türk Çarşısı'nın hemen böyle bitişiğinde bulunuyor. Otoparkı da var. Normal bir otel orası. Orayı da değerlendirebilirsiniz. Yani konaklama konusunda da tecrübelerim bunlardı. Şehrin çok böyle sağına soluna çıkmadıkça bir problem teşkil edeceğini düşünmüyorum konaklamanın. Büyük bir tane katedral var. Hatta şu anda da önünde bir düğün arabası var. Burada düğün de yapılıyor. Buradan zaten burayı belki görmeye gelirsiniz. Önemli bir yer çünkü burası. Sol tarafta da hemen şu parmağımın ucunda bir tane benzin istasyonu var. Onu da nereden hatırlıyorum? Geldiğim sene o kadar sıkışmıştım ki ilk gün. Harıl harıl tuvalet arıyorum. Nerede girebilirim diye. Benim otel de bu taraftaydı. Benzinlikçiyi gördüm, girdim. Ya orayı hiç unutmuyorum o yüzden. Hep aklımda. Bu benzinlikçiden şimdi böyle ben sol tarafa döneceğim.
Benim sevdiğim kısım o kısım en fazla Üsküp'te. Hatta oradan şöyle bir ufak bir yürüyüşle parka da ulaşabiliriz. Orayı da belki size gösteririm. Şimdi orada böyle çok güzel tatlı kafeler var, barlar var, restoranlar var. Benim restoran merak da o kısımdaydı galiba. Şu parmağımın arka tarafında da buranın ulusal stadyumu var. Bu Kuzey Makedonya'nın milli maçlarını oynadığı stat. Hemen böyle bunun arka tarafında bulunuyor. Yine buralarda marketler var. Önce marketten şöyle bir su aldım. 30 verdim, evet. 30 Makedon dinarı verdim. Genelde fiyatlar da bu şekilde. Zaten yediğimi içtiğimi değinmeye çalışıyorum fiyatlara. Kafanızda bir ortalama oluşmuştur diye tahmin ediyorum. Karşıya geçelim ve benim meşhur benzinlikçiden benim sevdiğim sokaklara girelim. Burada yaya önceliği var. Yayaya yol veriyorlar, duruyorlar yani. Kendimize atalım. Aha şurada benim şey. Hiç unutmayacağım burayı. Yine yağmurlu bir gündü. Ben ne zaman gelsem bu şehre deli gibi yağmur yağıyor. Hemen şurada bir tane araba. Siyah arabanın arka tarafında tuvalet. Sizin de aklınızda olsun kullanmak isterseniz. Makedon gençlerin daha çok böyle takıldığı, sosyalleştiği, daha çok onlara hitap eden yerlerin olduğu, ağaçların altında ufak binaların böyle yatay mimari dediğimiz olayın olduğu güzel, keyifli bir yer. Ben birazcık burayı böyle Belgrad'a benzetiyorum. Birazcık oraların havası var buralarda. Hemen zaten şimdi sol tarafta da kafeler başladı. Ne demek istediğimi şimdi böyle gezdikçe yavaş yavaş siz de anlayacaksınız. Burada böyle insanlar daha kendi kafasında takılıyorlar. Mesela burası da bir pub. Burada bir şeyler içebilirsiniz. Şöyle ağaçların altında. Sosyal medyadan ulaşıyorlar bana soru sormak için. Sizin de sorularınız olursa Instagram gezsek de beraberiz, oradan ulaşabilirsiniz. Müsait olduğumda mutlaka dönüş sağlıyorum. Ya işte biz Üsküp'e geldik, ne yapalım? Hemen diyorum ki tabii ki de Taşköprü'nün o tarafları gezin, oraları görün. Ama şehrin diğer tarafına da mutlaka kendinizi bir atın diyorum. Çünkü burada böyle daha benim de keşfetmediğim çok güzel mekanlar var. Mesela şu mekan gece çok keyifli oluyor. Hemen şöyle köşede konumlandırılmış. Yine şu sol tarafa doğru devam edelim. Bilmiyorum, daha önce Belgrad'a gittiniz mi? Siz acaba benzettiniz mi oralara? Hissiyat olarak benziyor. Adam tuvalet atmış ya çöpe. Direkt çıkartmış ve tuvalete atmış. Burada da yine şöyle güzel bir kafe var. Sağlı sollu buralarda böyle keyifli takılabileceğiniz, yine ara sokakları da bu arada. İlla kafeye oturmak zorunda değilsiniz mesela. Ara sokakları da çok keyifli. Yine bakın şu taraf güzel. Bu arada buralar dostlar geceleri böyle biraz daha club demeyeyim de hafif böyle bir bara dönmeye başlıyor. Mesela Makedonya gece hayatını da yaşamak isterseniz. Ya biz geldik, şehir çok sıkıcı, işte ne yapacağız, her yer kapandı Türk çarşısında. Bu tarafa böyle kendinizi atarsanız burada böyle eğlenceler de oluyor. Mesela dün benim kaldığım otelin hemen karşısında stat var. Stadın yan tarafında da gece kulüpleri var. Orada böyle nasıl müzikler, millet kopuyor, eğleniyor ki dün deli gibi yağmur yağıyordu. Ona rağmen ya böyle şehrin gece hayatı ve daha böyle eğlenceli kısmı bu tarafa konumlandırılmış. Bu taraflarda artık Türk esintisi hiç kalmadı denebilecek kadar az, yani neredeyse hiç yok. Hatta ilk defa gelen birini bu tarafa getirsek ya bize dediler işte Üsküp aynı Türkiye, hiç benzemiyor bile diyebilir. Çünkü olur da araba kiralarsanız burada SMS atmanız gerekiyor. Şöyle yakınlaştırayım, gerçi Makedonca yazıyor ama şuradan QR kod da okutabiliyorsunuz. Çok karışık bir sistemleri var. Mesela burası C15'miş. Farklı bölgelere göre de fiyatlar değişiyor. Mesela C bölgesinde SMS attıysanız A noktasına park edemiyorsunuz gibi böyle saçma sapan çok karışık bir sistemleri var. Gelmeden iyice araştırmanızı tavsiye ederim ve bu SMS'i atmak için de tabii ki de bir de sim kart gerekiyor. Yani kendi Türk hattından da bunu yapamıyorsun. Burada yaşayanlar için mutlaka çok kolay bir sistemdir. Çünkü SMS'le işte park etmek bir yere ama gelen bir turist için çok kolay olmuyor. Sıkıcı bir sistemleri var. Ben buraya Gökçe ve annemle geldiğimde araba kiralamıştım bir defa. Booking sitesi üzerinden Alfa Rent-A-Car'dı. Onunla beraber Ohri'ye gitmiştik. Bizim kötü bir deneyimimiz oldu ama kiralama şirketiyle veya arabayla alakalı hiçbir problem yaşamadık. Sadece otopark ve hava çok kötüydü. Ohri yolunda büyük bir çalışma vardı. İnanılmaz yağmur vardı. Çok yorgunduk. Gece yarısı binmiştik. Yani her şey üst üste geldi. Kötü bir deneyim olmuştu bizim için. Ama kiralama noktasında herhangi bir problem yaşamamıştık. Havalimanından aldık. Havalimanına geri götürdük. İşte bir sorun yoktu dostlar açıkçası. Ülke değiştirecek misiniz diye soruyor. Eğer ülke değiştireceksiniz onu da bildirmeniz gerekiyor kiralarken.
aklınızda olsun. Benim kullandığım şirket söylediğim gibi Alfa Rent-A-Car'dı. Booking'den bakarsanız zaten puanı yüksekti. Bilmiyorum hala duruyor mu, belki değişmiştir. Ama o site üzerinden kolay bir şekilde halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Sağ taraftaki mekan bakın full dolu. Hatta zaten şu taraftan da göreceğiz. Hepsi de Kuzey Makedonyalı yerel insanlar. Büyük ihtimalle dostlar burası çok güzel bir yer. Yemekleri de çok lezzetli. Bu kadar dolu olmasının çünkü başka bir açıklaması olamaz. Buradaki restoranların yorumlarına bakıp burayı da böyle değerlendirebilirsiniz. Mutlaka eminim çok güzel restoranlar vardır burada. Ve yine barlar yine dolu. Güzel böyle şimdi ağaçlı bir yola girdik. Yine burada da sağlı sollu bir sürü restoran var. Fiyatlara şöyle bir önümüzde açıkmış, ne varmış? Burger 370. Burgerler 370'miş. Kebap görüyorum 35 ama o herhalde ufak bir porsiyondan bahsediyor. Onun dışında dostlar genelde mesela tavuk parçaları demiş 350. Normal gibi fiyatlar. Köfte ve fasulyeye göre yani Kozmos'a göre biraz daha yüksek ama öyle çok çok büyük de böyle abartılacak fiyatlarda yok burada. Balkanlarda olduğumuz için herkes bira içiyor. Birayı seviyor Balkan halkı. Bugün havanın da güzel olmasıyla beraber hepsi kendini sokaklara atmışlar. Burası da keyifli bir yermiş bu arada. İçi falan da oldukça büyük. Hemen yanında da böyle farklı şık bir restoran var. Masalarını dışarıya atmışlar. Dışarısı şu anda boş ama içerisi burası da full. Benim Kuzey Makedonya'daki Üsküp'teki favori sokağım burası herhalde. Böyle çok güzel bir dönemeç var ve çok güzel ağaçlar var. Hemen köşede yine bir kafemiz var. Köşeye konumlandırılmış. Yemyeşil ağaçların altından yürüyoruz. Şimdi sizi böyle şehrin bence en güzel yerine getirdim. Şurada şöyle ufak bir deremiz var. Yemyeşil bir yerdeyiz. Mis gibi kokuyor. Keşke şu videoların koku aktarma olayı da olabilse. Şöyle şehrin içinde nefes alabileceğiniz. Gerçekten bu arada yemyeşil gözüküyor. İnsanlar hamaklarını kurmuş şurada. Gayet keyifli keyifli. Gençler koşuyor. Ufak çocuklar bisiklete biniyor. En güzeli de işin aslı mangal kokuları yok. Çünkü burada mangal yakılacak bir alan yok. Aslında Türkiye'de de mangal yakılabilecek alanlar mevcut. Fakat biz her yerde yakmayı seviyoruz nedense. Burada böyle gerçekten yeşile çıkıp temiz hava alabileceğiniz bir yer. Mutlaka buraya gelince bir gün de olsa ben buraya geliyorum. Burada böyle baştan sona yavaş yavaş buraları geziyorum. Mesela buraya gelinip böyle piknik dahi yapılabilir. Hiç öyle bir deneyimim olmadı ama bir sonrakine aklımda dostlar. Bir sonrakine böyle bir piknik olayını düşünüyorum. Böyle arkamı göstermek istiyorum size. Bakar mısınız? Tablo gibi bir manzara var. Muhteşem. Mutlaka Üsküp'e yolunuz düşünce ya bu parkı kesinlikle ziyaret etmeyi unutmayın. Gerçekten çünkü gezmesi de çok keyifli, oturup dinlenmesi de çok keyifli. Ben yolu biraz uzatarak buraya geldim. Size arka tarafları da göstereyim diye. Buraya aslında gelmenin en basit yöntemi. Taşköprü'den indiniz. Sırtınızda Türk Çarşısı kaldı. Hemen köprünün ayağından sağ tarafa dönüp dümdüz yürürseniz çok da uzak bir mesafe değil. En fazla 1-1,5 kilometredir. Yani yavaş tempoda yarım saate çok rahat yürürsünüz. Size bu muhteşem şehir parkı karşılayacak. Üsküp videosunun yavaş yavaş sonuna gelelim artık dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Üsküp benim gerçekten sevdiğim bir şehir. Yolunuz düşerse eğer bu taraflara mutlaka uğramadan geçmeyin derim. Diğer videoda birazcık böyle Makedonya gecelerine bakacağız. Ve ben buradan Ohri'ye gideceğim. Üsküp'ten Ohri'ye nasıl gidilir bunu da adım adım göstermiş olacağım diğer videoda. Öyleydi. Hoşça kalın. Tekrar görüşürüz. İyi bakın kendinize.